kafeye geldik. Burası 2008-2009 yılından beri faaliyet gösteren ve kurucusunun da kahveye çok önem verdiği bir coffee shop burası. Brezilya'da ilk gün São Paulo'da bazı nitelikli kahve dükkanlarını ziyaret etme şansımız oldu. Özellikle kahve çekirdeğinin kavrulma derecelerinden sunum şekillerine kadar birçok alanda inceleme yaptık. Farklı demleme tekniklerinin farklı yöntemlerle misafirlere sunulduğunu gözlemledik. Büyük bir alan. Kavurmayı da burada yapıyorlar. İki farklı kavurma merkezleri var. Yan yana bakıyorlar. Birinde küçük miktarlarda kahveler kavruluyor. Kullandıkları makine içecek. Şimdi 3 farklı seçenek sunmuş bize. Burada demiş ki sana espresso istiyorsun. Evet. Fakat ben sana 2 farklı espresso vereceğim. Biri farklı çekirdekten, diğeri farklı çekirdekten. Ve bunları sen kendin kıyaslayıp anlayabilirsin. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü ya da hangisi senin damak tadına daha iyi, hangisi değil. Demlemelere biraz daha görsellik katmışlar. Hangi coffee shop'a gidersek gidelim mutlaka kahveler masamızda demlendi. Kahveyi sunarken masaya servis yapmaları çok kıymetliydi. So this is what they call a shakerato, double espresso, like a little bit of lime and sugar. They shake it, and that's obviously just sparkling with a layer on top. İnanılmaz böyle çok fresh bir tadı var ya. Yani şey gibi değil böyle genelde kahveyle lime'ı falan karıştırınca, hatta işte toniği karıştırınca böyle çok sert bir tadı oluyor. Bu mükemmel olmuş, bir işleyicisi geliyor ya. Şimdi Brezilya'da Minas Gerais'e geldik. Minas Gerais bölgesinde Unique Coffee Shop'tayız. Burası bu bölgenin en çok kahve kavuran ve en büyük roasterisi olarak geçiyor. Şimdi buraya gelen müdavim kahve içicilerinin isimleri yazıyor bunlarda. Şurada da görebilirsiniz. Arka tarafta da var bir sürü. Onlara özel bastırmışlar. Bunun içinde kişi geliyor diyor ki ben kahve içeceğim ama ben sürekli sizden içiyorum ve kahvemi alıp eve götürmek istemiyorum. Bu şekilde şişeler yapmışlar. Burada kullanıyor beyefendi gelen kişi. Onun için demliyorlar kahveleri. Ve bittiğinde tekrardan satın almak isterse tekrardan doldurup kendi kutusunun içine koyuyor. Yani onun kahvesini ondan başka kimse içmiyor. Bu misafirin ismi şu an. Misafirin ismi, evet. So basically, our purpose was to come to Brazil to work with Carmel Coffees and source a coffee that would elevate the Turkish coffee experience for our customers. Brezilya kahveleri aslında çok güzel kahveler. Espresso olarak en nitelikli, en güzel kahveyi seçmeye buraya geldik. Şu anda çiftliğe gidiyoruz. Sul Minas'a doğru ilerliyoruz. And we are going to Irmãos Pereira farm. It's Luis Paulo's mother farm. It's a main process center and they process coffees from 6 different farms of the group. This farm has 250 hectares, but the coffee planted are 120 hectares. So they have yellow bourbons there, Arara, Mundo Novo, yellow Catucaí, red Catucaí, red bourbon. Here in Brazil, we have like association who helps the producer to find good coffees to plant, like good producers. So they are searching all the time with agronomists, with universities to figure out what is the best. So every year change, so they informed the producers and they work together. 1198 metredeyiz şu an. Arabika yetiştirmek için aslında güzel fakat böyle şeyde arada yani 1900, 2000, 2200 metrelerde de şeyimiz var, aldığımız kahveler var. Burası 1200 metre diyelim buraya çünkü 1198 metreymiş ve buraların en yüksek yeriymiş. Arabika yetişir tabii ki ama sınıra çok yakın. Some producers they planted geishas and bananas between. To protect from the wind. Yeah, but the bananas, they believe, the agronomists, that bananas were taking the nutrients, robbing the nutrients from the coffee trees. So the quality was not good. And it's tricky to them to find a way to keep it. Burası Santuario Sul'un çiftliği.
Ağaçları biraz kısa olarak görebilirsiniz. Bu ağaçlar çünkü yeni, 2 yıllık ağaçlar. Ve tabii buna en büyük etken de geisha olması. Geisha ağaçları 1,5 metrenin üstüne çıkmıyor. Şimdi hep kahve ağacının ne kadar zor bir ağaç olduğundan bahsediyoruz biliyorsun. Bak şimdi bu bir dalın üzerinden topladığım meyveler bunlar. Gördüğün gibi olmuşlar, olmamışlar, hatta kurumuşlar. Hepsi aynı dalın üzerinde. O yüzden sürekli hand picking yapılıyor burada. Yani sürekli elle toplama yapılıyor. Her gün neredeyse hasat zamanı geldiğinde her gün tekrar gelip aynı dalın üzerindeki farklı çekirdekleri toplamak durumunda kalıyor insanlar. So this is a very good example of how to regenerate a certain part of the farm. So these are old stumps, old root system, maybe 50 years. The tree has probably been here. If it was 50 years and you let it grow, it would probably be 6 meters, 7 meters tall. But in order to get new energy into the tree, you basically cut at the base and then you allow the tree to come back again. I think it's very important that at some point a coffee professional visits countries of origin to understand the whole value chain. Here is yellow Katwai. So obviously the mutation of the cherry is not the regular red one. It's goes into yellow. So both yellow varieties here actually produce really good quality coffee, like the yellow Bourbon as well. But this one is very high yielding. You can see how many cherries still on the actual tree itself. Very beautiful. So they put the poppies here, then they pass through the separator machine. So the floaters, the water separate the floaters. Then, if they decided to depulp the coffees, they put on that machine. Then they do the pulp and naturals, or not. They remove the coffees from this machine and put on the patio or on the suspended bed to dry. We put this water here because this is a rich water because it comes with a lot of sugar mucilaging from the coffees. It's concentrated. We put inside of that inox tank with water. We mix it before spray the coffee. It's tasty. We don't put it directly to the coffee. It looks, It's quite clean. The taste. yeah. It's Yeah. not like molasses. Yeah. Burada sesi kullanıyorlarmış ayrıştırmak için. Şimdi birçok yerde suyu duyduk mesela işte suyla ayrıştırıyorlar yıkanmış proseste. Burada zaman ve görmekten çok sesi kullanıyorlarmış ki bu oldu mu olmadı mı bir sonraki evreye geçilsin mi geçilmesin mi diye bu şekilde ayırt ediyorlarmış. Tabii ben anlayamıyorum şu an o sesi ama kuruduğunu kurumadığını bir ses ayırdığından anlayabiliyorlarmış. Only when you come to Origin do you actually understand the cost of production and what it takes to produce a good quality coffee. Ağaçtaki çekirdeğin toplanmasından kurutulmasına kadar, kuru ayıklama yöntemlerinin uygulanmasına kadar birçok süreci Brezilya'da yerinde gözlemleme şansımız oldu. Bem-vindos aqui na Fazenda da Chapada, no município de Soledade de Minas. Fazemos um processo natural e alguns lotes são naturais fermentados. Eu uso aqui, no início da colheita, a gente faz a colheita seletiva. Né? E após a seletiva eu tenho 2 seletoras de café que elas funcionam através de um compressor com ar comprimido e tem uma lente que um computador lê e ela separa por... E agora, Marquinhos, depois de colher todo o café, qual que é o que você faz? Então, a gente vai no processo de... Agora a gente tem que varrer o café que caiu no chão. Por quê? Porque ele... Isso aí ocorre um dos problemas gravíssimos, né, na safra seguinte, que é a doença da broca. Se você não varrer, tem muita gente que não varre, por isso que tem uma incidência de broca muito grande. Né? Aqui a gente costuma coar o café, limpar os pés de café, porque quando cai, cai na terra. Quando cai, aí você varre. Tem muitos lugares que não se faz mais isso. Então o café, ele chega ali na moega, né?
Sim, sim. E aqui a gente lava. E a partir daqui que a gente direciona ele. Ve özellikle kahvede defect dediğimiz kusurlu bölümlerin ayrıştırılarak nitelikli kahve çekirdeğinin bizlere nasıl gönderildiğini bizzat yerinde deneyimlemiş olduk. I think with any type of coffee beverage, it all comes from selecting the right coffee and paying for that quality. Os nanolotes não. Não, Esses não. menores, ferreiro suspenso não. Os lotes maiores a gente faz esse processo aqui. Certo? A gente usa o próprio. A gente começa com um pouco de lenha, Sim, sim. própria do café, depois a gente reutiliza a própria casca do café. You just push it in and then it comes out. True. Young levels take time here. He just works with the type. He went to the front. We go to the under the bottom. Let's see. Wow. It has that cows. Smell that. That's like fresh green parchment. So they do barrel aging of the coffee. This is basically where they store it in this very sort of like dark space, and they keep the actual natural beans, which are dried already, in the barrels for up to 60 days. Generally, the flavor profile that they get from this type of barrel aging, it takes on a little bit of the wood flavor of the oak, and then also of whatever process was there beforehand. Prosesleri arka arkaya yapabilmek için 3 farklı varyete kullanıyorlarmış. Biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor. Böylelikle de işte hasatı sürekli yapıp bir engel olmuyor. Çünkü alanları küçük, bir engel olmadan üretime devam ediyorlarmış. Çok küçük bir yer bu arada. Sadece kendilerine çalışıyorlar. Buradaki gördüğümüz en natural yerlerden biri. Hand picking yapıyorlar. Natural proses yapıyorlar. Herhangi bir makineleri yok. Bunun yanında tabii muzculuk da yapıyorlar. Aralarına muz ekmişler. Brezilya biliyorsunuz ki dünyanın en çok kahvesini üreten ülke. Aynı şekilde de çok kaliteli kahveler de bulunuyor burada. Sadece çok fazla kahve ürettikleri için bunu kötü yaptığını düşünmeyelim. Çünkü bazen öyle algılar oluyor. Çok güzel kahveler deneyimledik burada. Brezilya kahvelerine biraz daha retail tarafında, yani küçük miktarlarda alınan mikrolotlar tarafında eğileceğimize inanıyorum Espresso Lab olarak. Bu bizim için çok iyi oldu. Şu anda en az 4-5 tane kahve çiftliği gezmiş bulunmaktayız. Buradaki arzumuz şu: Espresso Lab olarak sosyal sorumluluğu düşündüğümüz için direkt çiftçilerden almayı planlıyoruz. İnsanları ve çiftçileri bunu bence kalpleriyle yapıyorlar ve bunu kahvelerine yansıtıyorlar. Kahveyi sıradan bir çiftçilik olarak görmüyor hiç kimse orada. Brezilya bildiğiniz gibi dünyanın en fazla kahve ihraç eden ülkesi ve bu işi yaparken A'dan Z'ye her noktasına çok fazla önem veriyorlar. Karmo Coffee'nin zaten yaptığı şey şu anda Brezilya'da bulunduğu bölgedeki bütün çiftçilerle bir aracı kurum olarak çalışmak. Buradaki kendisi de zaten çiftçi ve çekirdek yetiştiriyor ama onun dışında nitelikli kahve yapan çiftçilerle ortak çalışıyor. So you still only doing just your own processing yet? Yes, just our coffee, just from that we bought and Luis Paulo's family. Yeah. Because Luis Paulo's is the owner. He and his serving backs, they founded the company. And he's the third generation of the So the first step when coffee arrives at the warehouse, when it started the dry mill process, is a pre-cleaner. So a machine will remove sticks, some stones, some bean brokers. So this is the first step. Then the coffee will send to another one who will remove just the stones. Then we have a densimetric machine that separate the coffees by the weight. So after finish, the coffee is put inside a big bag, and the first
a week before the shipment date, we will stuffing the coffees to be sent to our clients. Karma Coffee'ye teşekkür ederiz. Kendisinin çok güzel küçük üreticileri var. Biliyorsunuz biz Direct Trade'i çok seviyoruz. Direkt olarak üreticilerle, çiftçilerle bağlantı kurmayı çok seviyoruz. So it's official classification. So they put all the information on based on the samples. Yeah. Based on what they cup, what they screen. Yeah. All is nice, but my favorite is first one because there's too much juicy and really clean. The flavors are a lot more defined. Yeah. So to give you an example, like number 1, 2, and 3, those coffees were all hand-picked, hand-processed, in small volume. So the processing of these 3 coffees are a lot more detailed.